Efendim selamlar. Bugün çok uzmanlık alanım olmasa da çok fazla insanla diyaloğa girip çıktığım için bu YouTube vesilesiyle LinkedIn'den olsun, Instagram'dan olsun, yorumlar aracılığıyla olsun böyle e-mail atanlar oluyor. Her yerden yazan insan oluyor. Güzel bir şey. Çok tatlı şeyler duyduğum oluyor. Üzücü şeyler duyduğum oluyor. Hani bana yönelik değil genel olarak. Genel bu Türk gençlerine baktığım zaman hani kimseye sürpriz gelmeyecek bir tespit ama genel olarak mental sağlığın çok yerinde olmadığını hani görebiliyorsun. Sen bir mental sağlık uzmanı olmaya gerek olmuyor genellikle. Ee, Bana burada bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak artık nasıl görüyorsanız beni. Bunu söylemek çok kolay biliyorum. Çünkü hani bunu yaşayan insan olduğun zaman onun içerisinden bakarak bunun içinden kurtulmak çok zor. Mental sağlığınız kötü etkilendiği zaman bir şeylerden, iş olabilir, aile olabilir, bir karşı cinsle ilişki olabilir, kendi cinsinizle ilişki olabilir artık. E, Hani nerede o arkadaşlık sorunu da olabilir. Bakmayın geyik yaptım. Hani hayatın neresinde olursa olsun bir yerden bir sıkıntı çıkabiliyor. Mesela ben kendimden örnek vereceğim. Kendi bulunduğum şirkette e, hani benim kontrolüm dışında gelişen bazı yani kararsal yönetimsel şeyler oluyor. Bu beni geriyor bazen. Niye geriyor? Normalde ben çok sakin bir insanımdır. Hani ya derim ki bana ne canım hani sonuçta ben vermiyorum karar. Onun sonuçlarından doğacak sorumluluğun yükü benim omuzlarımda değil normalde. Ama bir yandan da benim bu hani e, şu kafama geliyor. Diyorum ki ya ben bunu şu an çözebilirim. Ben burada bir sorun görüyorum ve bu sorun bir probleme dönüşmeden bu hatay probleme dönüşmeden bunu çözebiliriz deyip böyle o benim kafamı yiyor bazen. Ben bunun beni negatif etkilediğini zaten hissediyorum. Kendimle ilgili sevdiğim özelliklerden bir tanesi sanıyorum mental sağlığımın kötü etkilenmeye başladığını ben çok hızlı bir şekilde farkına varıyorum. Yani şu olmuyor bana mesela. Depresyona girmişim ben nasıl oldu bu? Hayır abi ben resmen böyle ağır çekimde kendimi izleyebiliyorum. Ya da böyle bir şeylerin kafamda yolunda gitmediğinde böyle neden böyle bir özelliğim var ya da nasıl bu böyle bir noktaya geldi bilmiyorum ama ben diyorum ki ya bir saniye burada bir şey oluyor. Benim bunu acilen yönetmem lazım ya da farkına varmam lazım. Buna sebep olan şeyi düzeltebiliyorsam düzeltmem lazım. Ben bunu yıllar önce yaşadım. 4-5 yıl önce çok hani böyle ağır diyebileceğim bir depresyona girdim. Birçok sebepten dolayı işle alakalı, karşı cinsle alakalı böyle birçok şeyi harmanlayabileceğimiz bir şey. Normalde ben mental sağlığımın sınırsız olduğunu düşünüyordum o esnalarda. Neden? Çünkü hiç böyle ağır bir depresyon yaşamamışım. Hiç böyle bir mental bir yükün altına girmemişim. Dolayısıyla e, her yük kaldırabileceğime inanıyordum. Şunu fark ettim ben. Mesela 4, 5, 6 tane ufak tefek problem mesela beni hiç etkilemiyor. Hiç yani var. O var orada ama yani etkilemiyor beni. Verimlilik düşürebiliyor falan filan. Hani böyle yani yataktan çıkmıyorum. Çok öyle bir şey olmuyor. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ben şunu fark ettim ki yedinci problemden sonra benim mental sağlık böyle hani bardağı taşıran bir damla derler ya bardağı taşıran damla benim bardağı kırdı. Yani böyle normalde hani ekstra yük sadece problem olacakken bir anda böyle 5-6 tane de diğer derdin de bir anda probleme dönüştüğünü fark ettim ben. Normalde hani bunu yönetebiliyordum. O ekstra şey yük gelince hepsi gitti. Neyse bir depresyona girdim çıktım. O depresyona ilk defa girince ben dedim ki dedim lan insanlar böyle hissediyormuş. Çok kötü bir şey lan bu dedim yani. Hani farkına vardığım bir evre o oldu benim. Mental yükün ne kadar ağır olduğuna dair. Dolayısıyla niye şey diyorum size? Oradan konuşması kolay. Biliyorum buradan konuşması kolay. Çünkü ben bu e, hani perdenin iki tarafında da bulundum. Hem böyle şu kafada olduğum zamanlar oldu. Ya abi ne psikolojik problem manyak mısın desiniz. Yani istemiyorsam hani kapat gözünü geçsin gitsin falan gibi böyle cahilce yaklaştığım bir evreler olmuş hayatımda. Ya bir depresyon dediğin insanın kendi kendini yaptığı falandır diye böyle saçma sapan fikirlerim olmuş zamanında. Size de söylüyorum gençler eğer daha önce depresyona girmediyseniz ve depresyon gibi bu tarz mental yüklerin aslında kişilerin kendilerince kendi kendilerine yüklenen yükler olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ee, Umarım benim gibi zor yoldan öğrenmek zorunda kalmazsınız nasıl bir duygu olduğunu. Ee, Burada çok konu uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Çok
son 2 hafta zaman dilimi içerisinde çok fazla insanla konuştum. Böyle hani ya böyle mesela teknoloji konuşmak için konuşuyorsun birisiyle. Diyor abi kariyerimle ilgili bir soru sormam lazım diyor mesela sana. Mesela zamanın varsa konuşuyorsun telefonda ya da neredeyse mesajla. Konu o kadar sık şuna geliyor ki geldi ki son zamanlar özellikle. Abi çok kötüyüm. Hani abi hani şu işe nasıl başvurmalıyımla başlayan bir şey. Ben abi böyle devam etmek istemiyorum hayatıma. Yani böyle bir şey nasıl diyeyim? Kendine zarar vermek gibi değil. Yani ben böyle artık bir ortamın içinde bulunmak istemiyorum abi. Hani şey modunda insanlar. Ya biri beni çıkarıp alsın buradan artık. Sadece ülke olarak konuşuyorum. Sadece Türkiye olarak konuşuyorum. Yani sektörün durumu, gençlerin genel olarak içindeki durumu abi bütün gençler şu anda at yarışı gibi bir hayat yaşıyorlar. Farkında mısınız? Yani sürekli bir yarış, sürekli onun yarışı, bunun yarışı, o yarış bitti, bu başladı, o bitti, bu başladı. Yani bitmiyor bu genç neslin içinde yarışması gerektiği o süreç o kadar bitmiyor ki. Tam tersine artıyor. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Bizim ya olayımız şuydu yani ortalama bir karne geldiği sürece evde çok bir ciddi bir sıkıntı yoktu yani genel olarak. Hani ki ben çok zevk getirirdim. Hani böyle problem yoktu. Ne bileyim o şunu da yapsın, bunu da yapsın, o da olsun, bu da olsun. Yok abi sokakta top oynuyorduk. Akşam gelince evde bilgisayarda takılıyordum. Sonra okula gidiyordum. Yani böyle güzel, dengeli, tatlı bir hayatım vardı yani. Öyle bir at yarışında gibi at gibi hissetmiyordum yani kendimi. Sürekli böyle bir şey kovalayan, bir şey geçmeye çalışan, diğerleriyle sürekli boy ölçüşen hiç öyle bir durumun içinde büyümedim ben. Yani daha doğrusu vardı ama yani atıyorum ÖSS sınavı var mesela. Diyorlardı ki hepiniz rakipsiniz. Biz de diyorduk ki hayır abi biz rakip değiliz. Biz rakip değiliz. Biz genel olarak tembel olduğumuz için öyle dertlerimiz yoktu bizim. Bu arada bu sarkıyor lan. Acaba bunun bir şey mi kopmuş altta? Neyse. Şu o başka videonun konusu. Çağrı Mert Bakırcı. Sana selam olsun buradan. Neyse. Ee, Şimdiki gençlere bakıyorum abi. Her konuda böyle var ya hani ebeveynler falan hani bak her yaşta. Bak hani şey düşünmeyin bunu böyle sadece üniversite çağı ya da ne bileyim lise. Her yaşta böyle okula daha başlamadan önce çocukları yarışlara sokuyorlar böyle. Yani abi 6 yaşında çocuğa işte İngilizce öğretelim. Öğret ama yani bu yaşanması gereken bir hayat mı bilmiyorum ya. Böyle mi olmalı gerçekten bilmiyorum. Çocuk yetiştirme uzmanı değilim. Gençlik uzmanı değilim. Pedagog hiç değilim. Hiçbir değilim bunların ama böyle dışarıdan baktığım zaman benim gördüğüm şey bana çok yanlış geliyor ya. Bunun akabinde topluma yansıması nasıl oluyor? Her genç insan böyle o kadar çok yarışın içine konuluyorsun ki sen. O kadar çok yarışın içerisinde bu yetişkinlerde oluyor bu arada şu an. Hani ama genç nesildeki etkisi çok daha yoğun. Çünkü daha karakteri oturamamış tam yolunu çizememişsin. Daha böyle taşları yerine oturtmayı bırak daha taşları eline almamışsın. Sürekli bir şeyler geç kaldığını hissettiriyor insanlar sana. Çevre, sosyal baskı, aile baskısı, her şey. Dolayısıyla bok gibi bir mental sağlığınız var. Farkında mısınız bilmiyorum ama çok ciddi konuştuğum çoğunu bakın ben böyle hani çok ciddi böyle milyonlarca insana hitap ediyor değilim. Benim muhatap olduğum kitle böyle 20 bin kişilik bir böyle bir havuz var. Benim etrafında böyle sohbet ettiğim, ara sıra muhatap olduğum. Bunların çok gereksiz ve çok ciddi bir kısmı bu problemi yaşıyor şu anda ve farkında değiller. Farkında olanlar da zaten hani çözümünü bilmiyor yani anladın mı? Hani dolayısıyla mental sağlığınızı korumanız gerekiyor. Nasıl yapacağınızı bilmiyorum. Size şöyle bir öneride bulunayım da bundan sonra her şey çok iyi olsun. Maalesef böyle bir taktiğim, yöntemim yok. Şunu biliyorum sadece. Sizin kontrolünüzde olan şeylerle ilgili aksiyon alabilirsiniz. Sizin kontrolünüzde olmayan şeylerle ilgili yapacağınız hiçbir şey yok. Dolayısıyla kendinize eziyet etmekten vazgeçin. O kadar çok yarışın içine sokuluyorsun ki sen. İlla bu yarışlardan birkaçını kaybedeceksin. Yani sen yani kazanamayacaksın bütün bu içine sokulduğun yarışları yani. Mümkün değil öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani.
Dünyanın en zeki insanı dahi olsan bu yarışlardan birkaçını kaybetmek zorundasın. Çünkü yani mümkünatı yok hepsini kazanmanın. Daha nasıl açıklayabilir bilmiyorum. Kazanamazsın, anladın mı? Ama bak, 10 tane şeyi güzel yapıp bir tanesini başaramayan insana bile bak 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 yapamadı oluyor lan. Yani olmadı oluyor yani. Ben de yapıyorumdur bunu bu arada. Hani şey yapmayayım böyle. Yani ben böyle çok farkındalığı yüksek, inanılmaz bir insanım. Ben de yapıyorumdur bunu. Hem kendim hem başkalarına yer yer. Yani bana bir soru sorulduğu zaman mesela kariyerle ilgili ben insanlara nasıl tavsiye veriyorum? Belki bir hata, bilmiyorum. Ben dürüst olup burada duygu durumumu paylaşıyorum size. Ben diyorum ki insanlara, ya diyorum kardeşim bak, senin bu kadar bu kadar rakibin var. Sen bu adayların önüne geçmek için böyle bir aksiyon alabilirsin belki değil. Ben bile aslında buna bazen bu yarış kültürüne takviyede bulunuyorum. Hayatın kendisi bir yarış. Bunu da çok inkar etmenin bir manası yok ama her şey yarış olmak zorunda mı bilmiyorum. Özellikle lafı çok uzatmadan bir yerlere bağlamak istiyorum. E, Ben depresyondayken benim depresyondan çıkabilmemin en önemli sebeplerinden birisi farkındalığımdı. Ben dedim ki bende bir bok var. Ben dedim düzgün düşünemiyorum. Benim kafanın dedim vidalarda dedim gevşeme var şu anda galiba. Ben abi ertesi gün uyandım. Ablamı aradım, dedim kanka dedim tanıdık psikiyatrist, psikolog, terapist, merapist ne varsa dedim salın bana. Var mı? Dediler araştıralım bir bakalım ne oldu. Hayırdır sen falan. Ben dedim ki yani şu anda bir durumun içerisindeyim ve bu durumun içerisinden tek başıma çıkabileceğimi düşünmüyorum dedim yani. Benim kendi kendime bu erken teşhisim benim götümü kurtardı diyebiliriz yani. Birçok anlamda. Hem finansal anlamda, çünkü bir problem varsa ve bu problemi çözersen o problemin yan etkilerini yaşamadan atlatabiliyorsun. Hani bu kalp krizi geçirmeden kalp krizini önlemek gibi bir şey, anladın mı? Hani kalp krizini geçirdikten sonra aldığın önlemler iyi ama yani ya geçirmeden o önlemi alsaydın, mental sağlıkta birebir böyle çalışıyor abi. O problemi yaşayıp içine düştükten sonra çıkmak güzel. Tamam çık ama belki hiç girmeyebilirsin. Kendi farkındalığını böyle, ya ben normalde böyle düşünen bir insan değilim. Ben niye böyle düşünüyorum şu anda deyip o çıktığını sorgulama yolculuğu, bu beni böyle etkilemiş demek ki varabiliyor bazen. Ben hep böyle farkına varıyorum bunların. İşsiz kaldığım dönemde benzer duygulara girdim çıktım. Ee, Hani gece yatamıyorum, sabah yataktan kalkasım gelmiyor, böyle garip durumlara giriyordum. Yani hep böyle değildi ama haftanın bir gününde, iki gününde böyle yoğun duygular yaşıyordum. Sürekli kendime şunu söylüyordum. Oğlum geçecek, dur sakin ol. Çözülecek, geçecek. Bir sürü önlem aldın sen bugüne kadar bunları aşmak için, bunları atlatmak için, başına gelirse çözümünü çok kolay bulabilmek için sakin ol. Kendime sürekli bunu söylemek zorunda kalıyordum ve kendimi dinleyemiyordum bak. İşin komik kısmı bu. Hem kendime yaptığım şeyin farkındayım, hem çözümün farkındayım ama kendimi dinletemiyorum. Ama o küçük o yanan ateş var ya, lan ben buradan olduğunu biliyorum ve buna dur çözeceğim. Ben bunu duygusu sizi o yola götürüyor. Peki her zaman kendi kendinize böyle telkinlerle çözemeyebilirsiniz olayı. Şimdi Türkiye'de benim yaşadığım nesilde şöyle bir şey vardı. Hani böyle psikoloğa gitmek, bir terapiye gitmek falan. Deli bu. Bu deliymiş. Bak o psikoloğa gidiyormuş falan, böyle şeyler olur oğlum bizim çocukluğumuzda. Şaka değil bu yani. Şimdi böyle olmadığını biliyorum ama yine de insanlar da doktora gitmeye karşı, hani mental sağlık uzmanlarına gitmeye karşı bir direnç var. Hani insanlar bunu son çare olarak gidiyor. Değil oğlum, bu son çare olmamalı bu. Yani herkesin tabii maddi durum yetmeyebilir. Gidip böyle bir psikiyatristle konuşayım haftada bir, ne bileyim bir psikolog tutayım kendime. Her konuştuğumuz ona şu kadar para vereyim. Herkesin böyle bir seçeneği olmayabilir. Türkiye'de sağlık sistemi nasıl ilerliyor bu konuda çok açıkçası bilmiyorum. Ama hani köprüden önce son çıkış olarak kullanmayın onu. Baktığınız bir şeyler yolunda gitmiyor. Bir şekilde bu mekanizmayı çalıştırmaya çalışın. Çünkü ne oluyorsun? Sen o girdabın içinde kaldıkça seni daha kötü etkiliyor. O girdap seni gittikçe daha dibe çekiyor. Sen sürekli şu modda giriyorsun bu sefer. Biraz daha hızlı kulaç atsam sanki çıkarım bu girdaptan. Hayır abi, sen kendi başına çıkamayacağın bir girdabın içindesin. Maalesef belki bazen yanındaki bir teknenin sana o can simidini atmasına ihtiyacın oluyor bazen. Tamam mı? Bunu gerçekten böyle düşünebilirsiniz. Sen istediğin kadar hızlı kulaç at, o girdaptan çıkamama riskin var. Her zaman var. Ve
Gittikçe daha çok su yutacaksın. Su yuttukça daha kötüye gideceksin ve günün sonunda öyle noktaya gelebiliyorsun ki bazen. O sana atılan simidi dahi tutamayabiliyorsun bazen. Çünkü artık çok su yutmuş oluyorsun. İşler buraya gelmeden kendinizi bir şekilde, buna İngilizce'de çok güzel bir, hani çok daha iyi anlatan bir kelime var. Self regulation diyorlar bana. Kendini idare etmek, kendini yönetmek. Bunun farkında olduğunuz zaman çözüme daha kolay gidebiliyorsunuz. Bu yarış psikolojisinden çıkmaya çalışın. Size dayatılan bu yarış psikolojisini aşamazsınız. Kendi başınıza çözemezsiniz. Toplumun bizi buraya ittiğini biliyorum ama en azından farkında olursan neyi neden yaptığını bilirsin. Bu farkındalık insana farklı bir şey katıyor. Ee, Hiç bunları yapacak durumunuz yoksa bile. Çünkü ben şunu da çok fark ediyorum. Yani mesela, ya 23 yaşında bir adamla konuşuyorsun mesela. 5 dakika sohbet ettik geçen gün. Teknolojiyle başladı yine. Hani iş bu. Abi nasıl yaşayacağız bu dünyada böyle ye geldi konu. Sohbet ettik. En son çocuk dedi ki abi dedi ben dedi hiç dedi kimseyle böyle konuşuyorum dedi senelerdir. Teşekkür ederim dedi bana zaman ayırdığın için. Şimdi bir yandan mutlu oldum bu arkadaş öyle bir şey etkim olduğu için ama ben bu duruma birazcık fazla rastlamaya başladım. Yani beni hem üzen hem korkutan bir şey bu. Çünkü gençlerin böyle YouTube'da buldukları bir adamla konuştuktan sonra rahatlamaları tek çözümü olmamalı bu yani. Bu olmamalı çözüm. Bir destek sistemi olması lazım. Eskiden bu çok yoğundu. Mesela şu anda ben gözüme çok ışık vuruyor da konuşamıyorum çok. Ya şu anda ben bir sıkıntı yaşasam etrafımda birçok böyle destek mekanizması var. Ne bileyim ailem var. Her ne kadar Amerika'da olmasalar da e, o desteği hissediyorsun, o varlığı biliyorsun yani. Ben onun farkındayım. Böyle aradığım zaman her konuda konuşabilirim ailemle. Yani ne olursa olsun. Ben şu anda hani Onur ya bize böyle ailene söyleyemeyeceğim bir şey var mı? Vallahi yok. Yediğim her haltı doğrusuyla, yanlışıyla, acısıyla, tatlısıyla her şeyi anlatırım yani. Hepsini anlatamam belki. Ama atıyorum A konusunu şu kişiye, B konusunu bu kişiye. Hepsini ayrı şeyleri anlatabilirim yani. Böyle herkes anlatabileceğim bazı şeyler var daha rahat bir şekilde. Ee, Hani içimi dökebileceğim bir sürü insan var. Bana destek olabilecek farklı konularda. Burada da az da olsa var. Amerika'da onu bulmak çok kolay olmuyor ama hani kız arkadaşım var burada. O anlayışlı bir insan. Dolayısıyla çevrenizde tuttuğunuz insanların da ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz aslında bu esnada. Neyi kimle konuşabileceğinle ilgili. Dolayısıyla video çok uzadı biliyorum. Bu videodan böyle çok bir anlam da çıkartmak da çok zor ama yani görüyorum insanlarda bir sıkıntı var ve o sıkıntıya benim çözüm önerim yok ama en azından bu sıkıntıyı farkında değillerse en azından farkında olmalarını sağlamaya çalışıyorum kendimce, kendi çapımda. Son zamanlarda bu izlenmelerin kendi kendine artmasıyla YouTube algoritmasından dolayı herhalde bilmiyorum. Daha fazla insanla muhatap oluyorum ama eskisi gibi herkese zaman ayıramıyorum. Ben bundan 6 ay öncesine kadar her videodaki yorumların hepsini tek tek okumuş ve gerekiyorsa hepsine cevap vermiş bir insandım. Şu anda o artık mümkün olmayan bir seviyeye geldi. Çünkü video atıyorsun 150 tane yorum geliyor. Hepsini okumak diye artık imkansızlaşmaya başladı. Bırak cevap vermeyi. Dolayısıyla şu dakikadan sonra artık maalesef o ince desteği herkese gösteremeyeceğim yani yapacak bir şey yok. Ee, Yani hayatım bunu adasam bile yetişemeyebilirim yani. Komşu hapşırdın mı öldün mü aklımı aldı herif benim. Yemin ediyorum bir yeri kildim. Size geldim bilmiyorum da komşu hapşırdı ve korktum gerçekten. Neyse. Mental sağlığın önemini anlamam bu komşum da oldukça yardımcı oldu bu arada. Kendisi psikiyatrist. Yani neredeyse 15 yıldır bu mesleği yapıyor. Ee, Arada böyle onunla çitlerde böyle buluşup muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. İşte o öyle mi oldu, bu böyle mi oldu? Şu şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu? Ben bir derdim var sonra anlatıyorum. O bu derdi varsa bana anlatıyor. Mesela onun hani onunla şunu fark ettik biz yani bizim bu haftada bir kere iki kere çitlerin üzerinden ettiğimiz o sohbetin ikimizin ne kadar mental sağlığını pozitif etkilediğini fark ettik biz. Yani ya ikimizde de durumu var hani o mental sağlık profesyoneli eyvallah. Hani o adamın işi bu.
Ama bende de hani kendimdeki farkındalıktan dolayı bu kendime olan farkındalığım bazen dışarıdan baktığım insanlarda da görebiliyorum hani o şeyi, süreci bazen hani. Her ne kadar bunun uzmanı olmasam da sonuçta kendinden pay biçebiliyorsun birçok şeye. Ee, ikimiz hepimize böyle destek oluyoruz mesela yani. Dolayısıyla benzer destek mekanizmaları şu anda ADHD devreye girdi benim. O da bir mental şey ama yapacak bir şey yok. Ee, bir şekilde bu destek mekanizmalarını kurmaya çalışın gençler. Nasıl olur bilmiyorum. Güvendiğiniz arkadaşlar şöyle bir şey var. İnternette gördüm. Çok tabii ciddiye alınacak bir post değil ama size de paylaşayım. Bir insanla iki tane soruyu sorabilirsiniz diyor bir insana. Yani ben bu insana oturup 2 bira içer miyim? Bu birinci soru. İkinci soru da şu. Ben bu hayvana, bu pardon ben bu insana aklıma arkadaşlarım geldi o yüzden hayvan dedim. Neyse ben bu arkadaşıma hayvanımı, evcil hayvanımı, değil mi, köpeğimi, kedimi emanet eder miyim? Bu iki soruya da cevabınız evetse tamam yani karşınızda 3 aşağı 5 yukarı sizin hayatınızı daha güzel yapan bir insan var olma ihtimali yüksek. Ama bu iki sorudan birisi hayırsa artık hani o kadar da körü körüne bağlanıp güvenmememiz gereken bir insan olduğunu düşünebiliriz belki. Atıyorum hani 2 bir sonra sapıtıyorsa, saçmalamaya başlıyorsa, sizin canınızı sıkıyorsa, kavgacı birine dönüşüyorsa ya da ne bileyim normalde yapmadığı negatif hareketler yapmaya başlıyorsa bu cevap hayır ya. Biraz daha temkinli olmakta fayda var. Veya atıyorum bir evcil hayvanınızı dahi emanet edemeyeceksiniz. O kadar bile güvenmiyorsanız bu illa şey olarak düşünmeyin yani. Böyle köpeğe zulmetmesi olarak düşünmeyin yani ya da kediye, hayvana. Genel olarak bunu başarabilecek seviyede olmaması da bir problem olabilir. Ben hani bunu hayatıma uygulamıyorum ama geçenlerde okudum çok hoşuma gitti. Hani böyle hayatımda böyle 15 tane insan canlandı. Böyle dedim ki bunların dedim hepsinin evet. Hani böyle hayatımda bunun hepsine evet diyebileceğim birçok insan var. Aralarında birkaç tane de şey gördüm ama yani. Ya dedim bunu hep dedim evet diyemeyebiliriz yani. Değil mi ay kız? Come. Come. Ay kız. Oy çıkmak istemiyor buraya. Tamam. Ay kız. Come. Ay kız. Come. İlla bağıralım mı kardeşim? Şöyle gel 2 tane. Korkma lan bir şey yok. Korkma bir şey yok. Böyle adını çok tekrarladığım zaman genelde çünkü atıyorum şey yapmış oluyor. Peçete parçalama hastalığı var bu arkadaşın. O peçeteyi parçalarken yakaladığımız zaman böyle hitap ettiğim için lan gene yakalandık moduna giriyor böyle. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir hayvanın hayatınızda olması çok da aslında güzel denk geldi. Premium bir mutluluk hizmeti gerçekten. Bak bu işsiz kaldığım süreçte o şeyleri yaşarken mesela abi bunun suratıma dönüp bakması bildiğim böyle diyordum ki lan ya en azından bu var yani anladın mı hayatında? Şu böyle bir tatlı masum bir şey var. Köpekler abi inanılmaz örnek almamız gereken hayvanlar. Tek derdi senin yanında olmak köpeğin. Ya köpek senin yanındaysa mutlu abi yani inanılmaz bir e, mental şey yani statü heriflerdeki. Bakıyor sahibim yanında mı? O diyor dünya umurumda değil o zaman yani. Derdi yok, tasası yok. Abi köpek görüyorsun mesela. Ya, köpeğin bacağı yok mesela. Bir tane bacağı eksik. Lan köpek deli gibi mutlu. Yani köpeklerin minimal şeyle mutlu olması imreniyorum bazen. Ve o mutluluk bana da sirayet ediyor bu köpekten dolayı yani. Neyse gençler. Bu konu çok uzar. Daha bunun sonu gelmez yani. 5 saat konuşsam bunu çözemezsin zaten. Çünkü sonu olan bir şey değil. Videoyu kapatırken son söylemek istediğim kendi mental sağlığınızın farkında olun. Çünkü mental sağlığınız bozulmaya başladığı zaman geri arkasından birçok şey bozulmaya devam ediyor. Birçok şey bozuluyor arkasından. İlk o bardak taştığını hissettiğiniz anda bardak daha dolarken bazen aksiyon almanız gerekiyor. Yani bardağın taşmasına müsaade etmeyin çünkü işinizi etkiliyor.
işinizin etkiledikten sonra ilişkilerinizi etkiliyor, ilişkinizi etkiledikten sonra arkadaşlarınızla olan durumunuzu etkiliyor, ailenizi etkiliyor. O kadar çok şeyi kötü etkiliyor ki o bir tane o reaksiyon her şeyin böyle daha kötü gitmesine sebep olabiliyor. Bu sefer de yani bir tane problemden bir anda 5 tane problemle karşı karşıya kalmış oluyorsun. Hani o yüzden böyle insanların, çok ciddi söylüyorum, imkanınız varsa özellikle mental sağlık profesyonelleriyle zaman geçirmekten çekinmeyin hocam. Ben çok faydasını gördüm. Benim belki de o girdabın içerisinde sürüklenmememe sebep olan olaylardan bir tanesi buydu. Tabii körü körüne herkese güvenmeyin. Her mental sağlık uzmanı da sonuçta peygamber değil yani, değil mi? Bunlar da insan yani bunlar da. İyisi var, kötüsü var, başarılısı var, başarısızı var. Tabii bu maalesef tespiti yapması zor bir konu ama en azından farkında olun. Hani böyle kendinizle böyle onların kollarını atmayın. Doktor bey beni düzelt. O da olmaz. En çok işe yarayan şey, doktor olan komşumla da konuştuğum şey bu. Bir hasta kendi kafasında bir çözüm planı ile gelirse diyor, o planın diyor çalışma ihtimali çok yüksek. Yani diyor mesela diyor bir hastam var diyor ve bir tedavi fikri var diyor aklında. Ben o tedavi fikriyle %100 uyuşmasam bile diyor, İlk takip etmeyi seçtiğim yöntemlerden bir tanesi diyor ki hastanın kendi çıkarttığı plan, çünkü bunu yapmaya gönüllü zaten. Gönüllü olduğu için de sonuç alma ihtimali çok daha yüksek. Bunun yöntemi neyse artık. Biraz genel bir örnek veriyorum ama dolayısıyla siz de böyle düşünebilirsiniz. Yani sizin sorununuzu ne çözer abi? Sizin probleminiz ne? Sizin sıkıntıda olmanızın sebebi ne? Bunun bir çözümü var mı? Çözümü varsa nasıl olmalı? Falan filan, bunları siz kendiniz düşünüp bir yere giderse, bir yere varmaya çalışırsanız ekstra faydası olabilir. Mental sağlığınız gerçekten en sağlıklı, en önemli şeyiniz. Sağlık önemli ama mental sağlık normal sağlıktan daha az önemli değil. Çünkü günün sonunda her şeyinizi o belirliyor. O kimyasal denge bozulursa bir kere burada zor yani. Tek başınıza çıkmak. Görüşürüz gençler. Çok polene maruz kaldım dışarıda bugün. Zaten fark etmişsinizdir. Burnumu da çekmeye başladım. Gözler de kaşınıyor. Çok ciddi polene maruz kaldık. Hadi bakalım. Siz de görün gençler. Sağ olun. Neyse, görüşürüz. Mental sağlığınıza dikkat edin. Çok boşta bırakmayın yani. Gitti mi çünkü birebir geri gelmeyebiliyor. Bu arada buradan geçen kendi farkındalığımı yükseltmeme sebep olan bir arkadaşa teşekkür etmek istiyorum ben de. Instagram'dan bir mesaj geldi, sonra kapatacağım. Hani bir attığım storylere falan cevap vermiş arkadaş. Demiş ki abi, demiş, şu anda ne kadar huzurlu bir yerin içinde yaşadığını eğer farkında değilsen, eğer bu huzura ve bu standarda alışmışsan ve artık seni mutlu etmemeye başladıysa, bu standartlaşmışsa, ne kadar huzurlu bir ortamda olduğunu farkında olmanı rica ediyorum diye bana bir mesaj attı. Bu mesaj bana var ya böyle yüzüme su çarptı gerçekten. Dedim ki ulan, dedim, adamın dedim yaptığı bedava hizmete bak lan, dedim yani. Parayla alamazsın şu hizmete bak bir terapistler. Ve adam bunu tamamen kendi içinden gelerek yaptı ve teşekkür edip etmediğini de hatırlamıyorum adama ama. Yani her ne kadar farkında olsam da ne kadar keyifli, huzurlu bir hayat yaşadığımın, adamın o lafı beni böyle düşüncelere gark etti gerçekten. Dedim ki lan hakikaten, dedim, öyle yalnız. Tekrar bir farkına vardım. Yani bir daha farkına vardım. Ben bu huzuru, kimse bu huzuru bana vermedi. Al Onur, bu da senin huzurun, git takıl bakalım demedi. Ben bildiğin adım adım 10-15 sene bir zaman dilimi içerisinde bilerek veya bilmeyerek bunu kendim inşa ettim. Dolayısıyla hani böyle hiçbir şey bir anda olmuyor. Yani böyle sınırsız paran olsa da her şey bir anda olmuyor. Yani bu bulduğun huzur, bu içinde huzur bulduğun ortam, içinde huzur bulduğun arkadaş çevresi, her şey böyle zamanla sizin verdiğiniz kararlar sonucunda şekillenen bir şey. Bunu da efendim aklınıza tutmaya çalışın.
diyorum ve kaçıyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Yine kapatmadı bak.